Hayatınızda yaşadığınız tek bir olayın sizi tamamen değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? Belki güvendiğiniz biri sizi hayal kırıklığına uğrattı. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda hayata bakışınızı değiştiren bir deneyim yaşadınız. Ama ya sizi değiştiren şeyin aslında o olayın kendisi olmayabileceğini söylesem? Psikoloji literatürü ilginç bir noktaya işaret ediyor. Kişiliğimizi en çok etkileyen şey çoğu zaman yaşadığımız olayın ne kadar büyük olduğu değil. O olaydan sonra kendimiz, diğer insanlar ve dünya hakkında nasıl bir anlam oluşturduğumuz olabilir. Bunu daha iyi anlamak için basit bir örnek düşünelim. İki kardeş aynı evde, aynı anne babayla büyüyor. Benzer olaylara tanık oluyorlar. Ama yıllar sonra biri insanlara kolayca güvenebilen, diğeri ise kimseye kolay kolay güvenemeyen bir yetişkine dönüşebiliyor. Çünkü yaşanan olaylar aynı olsa bile o olayların insanların zihninde bıraktığı anlam her zaman aynı olmuyor. Peki aynı hayatın içinde büyüyen iki insan nasıl bu kadar farklı olabiliyor? İşte bu videoda kişiliğimizi en çok etkileyebilen yaşam olaylarının neler olduğunu, bu olayların neden herkesi aynı şekilde etkilemediğini ve psikoloji araştırmalarının bu soruya nasıl bir açıklama getirdiğini birlikte inceleyeceğiz. Belki de videonun sonunda bugüne kadar sizi değiştirdiğini düşündüğünüz olaya bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Beni gerçekten değiştiren yaşadığım olay mıydı, yoksa o olaydan sonra kendim hakkında inanmaya başladığım şeyler miydi? Peki kişilik gerçekten değişebilir mi? Uzun yıllar boyunca psikolojide yaygın görüş, kişiliğin büyük ölçüde sabit olduğu yönündeydi. Bugün ise mevcut bulgular daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. Evet, kişiliğimizin bazı yönleri yıllar boyunca oldukça istikrarlı kalabiliyor. Ama bu hayatımız boyunca hiç değişmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Araştırmalar özellikle bazı yaşam deneyimlerinin ve uzun süre etkisini sürdüren yaşantıların kişilik özelliklerimiz üzerinde anlamlı değişimlerle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Fakat burada önemli bir nokta var. Hayatta yaşadığımız her olay bizi değiştirmiyor. Kötü geçen bir gün, başarısız olduğumuz bir sınav ya da kısa süreli bir hayal kırıklığı çoğu zaman kişiliğimiz üzerinde kalıcı bir iz bırakmıyor. Bizi daha çok etkileyen yaşam olaylarının ise ortak bazı özellikleri var. Bu olaylar sadece canımızı yakmıyor, kendimize bakışımızı da değiştirebiliyor. İnsanlara duyduğumuz güveni sarsabiliyor. Etkileri bazen günlerce değil, yıllarca sürebiliyor. Ve en önemlisi kendimiz hakkında yeni bir hikaye kurmamıza neden olabiliyorlar. İşte bu yüzden aynı olay bir insan için zamanla unutulan bir anıya dönüşürken başka biri için hayatını ikiye ayıran bir dönüm noktası haline gelebiliyor. Peki bu etkiyi en güçlü şekilde oluşturabilen yaşam olayları hangileri? Birazdan çocukluk deneyimlerinden yetişkinlikte yaşanan büyük yaşam geçişlerine kadar bunları tek tek inceleyeceğiz. Ve ilginç olan şu ki en büyük izi bırakan olay her zaman ilk aklınıza gelen olay olmayabilir. Şimdi kişiliğimizi etkileyebilen en güçlü yaşam deneyimlerinden biriyle başlayalım. Çocukluk. Hayatımızdaki ilk ilişkiler, kendimiz hakkında kurduğumuz ilk cümleleri de şekillendirebilir. Bu yüzden psikologlar uzun yıllardır çocukluk deneyimlerinin kişilik gelişimindeki yerini araştırıyor. Çünkü hayatın ilk yıllarında sadece çevremizi tanımıyoruz. Aynı zamanda kendimizi ve dünyayı nasıl algılayacağımızın temellerini de atıyoruz. Bir çocuk düşünün. Her hata yaptığında aşağılanıyor, sürekli eleştiriliyor ya da duyguları görmezden geliniyor. Zamanla sadece yaşadığı olayları hatırlamaz. Bu deneyimler zihninde sessiz ama güçlü cümlelere dönüşmeye başlayabilir. Ben yeterince iyi değilim. Sevilmek için kusursuz olmam gerekiyor. İnsanlara güvenmek tehlikeli olabilir. Şimdi de başka bir çocuk düşünün. Hata yaptığında sakin bir şekilde dinleniyor. Duyguları önemseniyor ve ihtiyaç duyduğunda yanında güvenebileceği insanlar olduğunu hissediyor. Bu kez zihninde farklı cümleler oluşabiliyor. Hata yapsam da değerliyim. Yardım istemek zayıflık değildir.
insanlara güvenebilirim. Burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor. Çocukluğu, kişiliğimizi tek başına belirleyen bir kader olarak görmek doğru değildir. Aynı ailede büyüyen kardeşlerin bile birbirinden oldukça farklı kişilik özellikleri geliştirebildiğini biliyoruz. Çünkü her çocuk yaşadıklarını aynı şekilde algılamaz. Aynı anlamı vermez ve aynı koşulları birebir yaşamaz. Yine de çocukluk yılları kendimiz ve dünya hakkında oluşturduğumuz ilk temel ihtiyaçların şekillendiği en önemli dönemlerden biridir. İşte bu yüzden ilerleyen yıllarda yaşadığımız birçok olayı farkında bile olmadan bu ilk inançların süzgecinden geçirerek yorumlarız. Bazen bir sözü tehdit gibi algılarız. Bazen de aynı sözü destek olarak görürüz. Aradaki farkı çoğu zaman yaşanan olay değil, o olaya baktığımız zihinsel çerçeve belirler. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bazen yetişkinlikte yaşadığımız tek bir olay yıllardır taşıdığımız bu inançları sarsabiliyor. Hatta bazılarını tamamen değiştirebiliyor. Peki aynı olayı yaşayan iki insan neden yine de birbirinden bu kadar farklı etkileniyor? Çünkü kişiliğin nasıl değiştiğini anlamanın belki de en önemli anahtarı bu sorunun cevabında saklı. Şimdi gelin buna birlikte bakalım. Peki aynı olayı yaşayan iki insan neden birbirinden bu kadar farklı etkileniyor? İşte bu sorunun tek bir cevabı yok ama psikolojinin işaret ettiği çok önemli bir nokta var. Bunu anlamak için iki kişinin aynı gün işini kaybettiğini hayal edelim. İkisi de aynı haberi alıyor. İkisi de aynı belirsizliği yaşıyor. Dışarıdan bakıldığında yaşanan olay neredeyse aynı. Ama zaman geçtikçe yaşadıkları olayın anlamı birbirinden farklılaşmaya başlıyor. Birisi bu deneyimi ben yeterince başarılı değilim diye yorumluyor. Diğeri ise bu benim için yeni bir başlangıç olabilir diye düşünüyor. Yaşanan olay aynı ama o olaya yüklenen anlam farklı. Peki bu fark nereden geliyor? Tek bir nedenden söz etmek mümkün değil. Çocukluk deneyimlerimiz, daha önce yaşadıklarımız, bağ kurma biçimimiz, çevremizden gördüğümüz destek ve düşünme alışkanlıklarımız. Bunların hepsi yaşadığımız olayları nasıl yorumlayacağımızı etkileyebilir. İşte bu yüzden psikolojide bir olayın kendisi kadar o olaya yüklenen anlam da önemlidir. Ve aslında değişim tam da burada başlar. Asıl değişim o olayın ardından kendimize söylediğimiz cümlelerle başlar. Kimseye güvenemem ya da bu zor bir deneyimdi ama beni tamamen tanımlamıyor. İşte bu iki cümle dışarıdan bakıldığında aynı olaya ait olabilir ama insanı bambaşka yönlere taşıyabilir. Çünkü aynı olay iki insanın hayatına girer ama ikisinin zihninde aynı hikayeye dönüşmez. Ve kişiliğimizi şekillendiren şey de çoğu zaman yaşadığımız olayın kendisinden çok o hikayedir. Şimdi ise bu bakış açısını gerçek bir yaşamın içine taşıyalım. Çünkü yetişkinlikte yaşadığımız bazı olaylar tam da bu nedenle kişiliğimiz üzerinde düşündüğümüzden daha büyük etkiler bırakabiliyor. Şimdiye kadar aynı olayın neden farklı insanlarda farklı etkiler oluşturabildiğini gördük. Fakat araştırmaların dikkat çektiği bir nokta daha var. Kişiliğimizi etkileyebilen yaşam olayları sandığımız kadar rastgele değil. Bazı deneyimler ortak bir özelliği paylaşıyor. Kendimiz, diğer insanlar ve gelecek hakkında kurduğumuz temel inançları sorgulamamıza neden olabiliyorlar. Bunlardan ilki ilişkilerimizde yaşadığımız büyük kırılmalar. Aldatılmak, boşanmak ya da çok sevdiğimiz birini kaybetmek. Bu deneyimler sadece acı vermez. Aynı zamanda insanlara güvenip güvenemeyeceğimizi, yeniden bağ kurup kuramayacağımızı ve duygusal olarak kendimizi ne kadar güvende hissettiğimizi de sorgulatabilir. İkinci grup ise hayatımızdaki büyük geçişlerdir. İlk kez işe başlamak, ebeveyn olmak ya da başka bir şehre taşınmak gibi deneyimler günlük hayatımızdan çok daha fazlasını değiştirir. Çünkü bu tür dönemlerde yalnızca yaşam koşullarımız değişmez. Üstlendiğimiz roller de değişir. Ve bazen kendimizi tanımlama biçimimiz de bu yeni rollerle birlikte yeniden şekillenebilir.
Bir diğer grup ise kontrol duygumuzu sarsan olaylardır. Ağır bir hastalık geçirmek, ciddi bir kaza yaşamak ya da uzun süre işsiz kalmak. Bu deneyimler hayatın ne kadar öngörülebilir olduğuna dair inançlarımızı zorlayabilir. Daha önce hiç sormadığımız soruları kendimize sormaya başlayabiliriz. Hayat gerçekten kontrol edebildiğim bir şey mi? Ben düşündüğüm kadar güçlü müyüm? Dikkat ederseniz bu örneklerin hepsi birbirinden çok farklı. Ama ortak noktaları aynı. Hepsi kendimiz ve dünya hakkındaki temel inançlarımızı yeniden gözden geçirmemize neden olabiliyor. Ve tam da bu yüzden bazı yaşam olayları kişiliğimiz üzerinde diğerlerinden daha kalıcı izler bırakabiliyor. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu tür olayları yaşamak herkesin kişiliğinin mutlaka değişeceği anlamına gelmiyor. Peki bir değişimin kalıcı olup olmayacağını belirleyen şey ne? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Peki yaşadığımız bu değişimler gerçekten kalıcı mı? Bu sorunun cevabı düşündüğünüz kadar basit değil. Çünkü aynı yaşam olayını yaşayan iki insanın kişiliği farklı şekillerde etkilenebildiği gibi yaşanan değişimin ne kadar süreceği de kişiden kişiye değişebiliyor. Örneğin bazı insanlar zor bir ayrılığın ya da büyük bir kaybın ardından uzun yıllar boyunca insanlara güvenmekte zorlanabiliyor. Bazıları ise zamanla yaşadıklarını farklı bir gözle değerlendirmeyi öğreniyor ve eski bakış açılarının bir kısmını değiştirebiliyor. Burada belirleyici olan tek başına yaşanan olay değil. O olaydan sonra yaşanan süreç de en az olayın kendisi kadar önemli. Kişinin çevresinden gördüğü destek, yaşadığı deneyimi nasıl anlamlandırdığı, gerektiğinde profesyonel yardım alabilmesi ve zaman içinde edindiği yeni deneyimler. Bunların hepsi değişimin yönünü etkileyebilir. Bu yüzden psikolojide travmatik ya da zorlayıcı bir yaşam olayının herkesi mutlaka güçlendireceği düşüncesi de doğru değildir. Aynı şekilde böyle bir olayın herkesi kalıcı olarak olumsuz yönde değiştireceğini söylemek de doğru olmaz. Aslında kişilik tek bir olayın şekillendirdiği sabit bir yapı değildir. Hayat boyunca yaşadığımız deneyimler, bu deneyimlere yüklediğimiz anlamlar ve zaman içinde tekrar ettiğimiz düşünce ve davranışlar birbirini sürekli etkiler. Belki de bu yüzden geçmişimiz geleceğimizi etkiler ama onu tek başına belirlemez. Yaşadıklarımız önemlidir. Fakat yaşadıklarımızla ne yaptığımız da en az onlar kadar önemlidir. Ve işte bu nokta bize oldukça umut verici bir gerçeği hatırlatıyor. Geçmişimizi değiştiremeyiz ama geçmişimize yüklediğimiz anlam zamanla değişebilir. Bazen yeni bir ilişki, bazen güven veren bir insan, bazen de psikoterapi ya da hayatın içinde yaşadığımız yeni deneyimler, yıllardır taşıdığımız bazı inançları yeniden gözden geçirmemizi sağlayabilir. Bu da kişiliğimizin hayat boyunca belirli ölçülerde değişebilme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı tek bir fikirde birleştirelim ve videomuzu tamamlayalım. Videonun başında size bir soru sormuştum. Hayatınızda sizi tamamen değiştirdiğini düşündüğünüz bir olay var mı? Şimdi bu soruya yeniden dönelim. Belki de bugün olduğumuz insanı belirleyen şey yalnızca başımıza gelen olaylar değildir. Çünkü aynı kaybı yaşayan iki insan aynı kişiye dönüşmüyor. Aynı hayal kırıklığını yaşayan iki insan da hayata aynı gözle bakmıyor. Farkı oluşturan şey çoğu zaman yaşadığımız olayın ardından kendimize, diğer insanlara ve dünyaya dair kurduğumuz hikaye oluyor. Elbette geçmişimiz önemlidir. Çocukluğumuz, ilişkilerimiz, yaşadığımız kayıplar, başarılarımız ya da hayal kırıklıklarımız. Bunların hepsi bizi etkileyebilir ama bunların hiçbiri tek başına kim olacağımızı kesin olarak belirlemez. İşte belki de bu videodan çıkarılabilecek en önemli sonuç bu. Geçmişimizi değiştiremeyiz ama geçmişimize yüklediğimiz anlam zaman içinde değişebilir. Yeni deneyimler yaşayabiliriz. Yeni insanlar tanıyabiliriz.
kendimizi daha iyi anlayabiliriz. Gerekirse psikolojik destek alabiliriz ve bütün bunlar kendimiz hakkında yıllardır taşıdığımız bazı inançları yeniden değerlendirmemize yardımcı olabilir. Bu yüzden kişilik taş üzerine kazınmış değişmez bir yazı değildir. Aynı zamanda her yaşadığımız olayla tamamen yeniden yazılan bir hikaye de değildir. Belki de gerçek bu ikisinin tam ortasındadır. Hayat bizi yaşadıklarımız kadar değil, yaşadıklarımıza verdiğimiz anlam kadar değiştirir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda sizi en çok etkileyen olay neydi? Ve bugün geriye dönüp baktığınızda sizi gerçekten değiştiren o olay mıydı? Yoksa o olaydan sonra kendiniz, diğer insanlar ve dünya hakkında inanmaya başladığınız şeyler miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.